Merhaba dostlar. Bugün sizlerle astrolojide çok sık duyulmayan ama aslında haritalarda son derece güçlü etkiler taşıyan özel bir konuyu konuşacağız. Ay düğümlerinin durağan ve ileri harekette olması. Çek odasınız efendim. Ay düğümleri zaten başlı başına ruhsal yolculuğumuzu, karmik derslerimizi ve bu hayatta hangi yönde ilerlememiz gerektiğini gösteren en önemli noktalardan biridir. Ancak bu düğümlerin hareket biçimleri yani geri, durağan veya ileri harekette olmaları bu kadersel temaların hayatınızda nasıl ve ne şiddette çalıştığını derinleştirir ve farklılaştırır. Şimdi birlikte önce ay düğümlerinin ne olduğunu, neden çoğunlukla geri harekette olduğunu anlayalım. Sonrasında da durağan ve ileri harekette olduklarında ortaya çıkan güçlü anlamlarla birlikte bakalım. Ay düğümleri aslında gökyüzündeki gerçek birer cisim değildir. Onlar ayın yörüngesi ile güneşin izlediği ekliptik düzlemin kesiştiği noktalardır. Bu iki yörünge kesiştiğinde gökyüzünde iki önemli matematiksel nokta oluşur. Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü. Kuzey ay düğümü bu yaşamda gelişmemiz gereken yönü, yani öğrenmemiz gereken yeni davranış kalıplarını ve ruhsal evrimi gösterir. Güney ay düğümü ise geçmiş yaşamlardan getirdiğimiz ya da donanımsal olarak bildiğimiz alışkanlıkları, konfor alanlarınızı, hatta kimi zaman karmasal borçları da anlatır. Bu düğümler çoğunlukla geri hareket ederler. Çünkü astronomik olarak ayın ve dünyanın hareketleri sebebiyle bu noktalar gökyüzünde geriye doğru kayar gibi görünür. Yani haritanızda ay düğümlerinin geri harekette olması aslında son derece normal ve doğaldır. Ve bu durum çoğumuzun hayatında ruhsal derslerin zamana yayılarak ve genellikle geçmiş deneyimlerle bağlantılı şekilde çalıştığını gösterir. Ancak bazı doğum anlarında ay düğümleri ya durağanlaşır ya da çok nadiren ileri hareket eder. İşte bu nadir durumlar haritada daha derin bir ruhsal niyeti ve daha hassas kadersel bir yüklenmeyi gösterir. Durağan ay düğümleri astrolojide çok güçlü bir işarettir. Tıpkı durağan bir gezegenin etkisi gibi durağan ay düğümleri de o noktada enerjinin yoğunlaştığını ve dışa vurumun daha güçlü olduğunu gösterir. Bu kişiler genellikle ruhsal olarak çok belirgin bir dönemeçte dünyaya gelirler. Hayatlarında tesadüf diye adlandırdıkları olaylar aslında karmik olarak planlanmış temalardır. Adeta geçmiş ve gelecek bir noktada sıkışmış gibidir. Zaman o doğum anında bir anlığına durmuş gibi hissedilir. Durağan ay düğümleri olan bireyler bu yaşamda çok önemli ruhsal görevlerle gelirler. Hayatları boyunca tekrar eden temalar, kişiler ya da olaylar varsa bunlar asla tesadüf değildir. Çünkü ruhsal düzlemde alınmış kararların ve tamamlanması gereken döngülerin izlerini taşır. Ayrıca bu kişilerin karar alma süreçleri, yön bulma biçimleri ve hatta ilişkileri bile daha fazla kadersel etkiyle şekillenir. Durağanlık hali o noktanın sesini adeta yükseltir. Kuzey ay düğümünün bulunduğu burç ve ev konumuyla buraya gitmelisin diye bağırırken güney ay düğümü geçmişten ama sen buraya ait hissediyorsun diye fısıldalar. Bu iki ses arasında kalmak içsel bir savaş yaratabilir. Ama aynı zamanda bu kişiler bu hayatlarında büyük bir karmik çözülme ve arınma yaşayabilirler. Özellikle ay düğümlerinin transitiyle birlikte gelen dönemlerde işte her 9 yılda bir karşıt, her 18,5 yılda da bir kavuşum yaşanıyor biliyorsunuz. Ay düğümlerinin döngüleri böyle. Hayatlarında çok önemli dönüşümler, ayrılıklar veya keşifler yaşayabilirler bu 9 yılda bir ya da 18,5 yılda bir. Ve şimdi gelelim en nadir gelinen duruma, ileri hareket eden ay düğümleri. Bu doğum anında ay düğümlerinin olağan geri akışından saparak ileriye doğru hareket ettiği çok özel bir zamana işaret eder. Haritasında bu özelliğe sahip kişiler ruhsal gelişim açısından oldukça özel bir yolculuğa sahiptir. Ay düğümleri ileri hareket olduğunda kişi sanki bu hayata gelmiş ve ben artık geçmişin zincirlerinden kurtuluyorum demiş gibidir. Karma hala vardır
Ama bu kişi karmayla cebelleşmek yerine onu doğrudan çözmek, hatta aşmak için dünyaya gelmiştir. Bu kişiler için hayat ruhsal olarak daha net, kararlı ve doğrudan akar. Ne yapmaları gerektiğini daha kolay hissederler. Elbette zorluklar yaşayabilirler ama bu zorluklar genellikle öğretici ve ilerletici bir şekilde çalışır. Bir diğer dikkat çekici nokta da ileri hareket eden ay düğümleri olan kişiler yaşamlarında yeni yollar açmak, atalarından devraldıkları döngüleri kırmak ve aile karmasını dönüştürmek için güçlü bir potansiyele sahiptir. Çünkü artık sadece kendi evrimlerini değil, bağlı oldukları kolektifin evrimini taşıyabilirler. Bu kişilerde sıklıkla sanki bu dünyaya bir misyonla geldim hissi olur ve bu misyon sadece bireysel başarı değil, toplumsal ya da ruhsal bir etki yaratma yönünde çalışabilir. Gördüğünüz gibi ay düğümleri yalnızca bir kuzey-güney dengesi değil, aynı zamanda zamanın yönü ve ruhsal evrimimizin temposunu gösteren çok hassas noktalar. Doğum haritanızda ay düğümleri geri hareketteyse geçmişle yüzleşmeniz, alışkanlıkları bırakmanız ve ruhsal yolculuğunda yavaş ama etkili adımlar atmanız gerekebilir. Ay düğümleriniz durağan halde ise bu yaşamanızda güçlü bir karmasal kontratınız olabilir ve zamanla çok derin dönüşümler yaşayabilirsiniz. İleri harekette ise belki de sizin bu dünyadaki göreviniz geçmişin zincirlerini kırmak ve yepyeni bir yolu başlatmak olabilir. Peki ya siz doğum haritanızda ay düğümleri nasıl hareket ediyor? Kuzey ay düğümünüz hangi burçta, hangi evde? Sizce geçmişte bağlarınızı çözmek kolay mıydı? Yoksa hala aynı döngüde takılı kaldığınızı mı hissediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Deneyimlerinizi paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda buluşuncaya kadar gökyüzü rehberiniz, ruhunuz, pusulanız olsun.